Merhabalar, ben klinik psikolog Fazilet Seydoğlu. Bugün çok popüler bir konu olan mutluluğu anlatacağım inşallah. Mutlu olmanın yollarından bahsedeceğiz. Çok pratik, basit yöntemler ama eğer uygulayabilirsek mutluluk hislerini daha fazla hissedebileceğimizi düşünüyorum. Öncelikle mutluluk arayışı gerçekten çok fazla kafa karıştırıcı. Hatta en fazla tıklanan siteler daha nasıl mutlu olabilirim ve mutluluk üzerine kurulan siteler. Hayatta 9 temel duygunun var olduğunu düşünerek ve insan olduğumuzu düşünerek, hayatta acının da üzüntülerin de olabildiğini düşünerek ve bunu kabul ederek aslında mutlu olmaya başlayabiliriz. Yani aslında her an mutlu olmayı istemek veya her an mutlu olabileceğimizi düşünmek gerçekliğe aykırı ve bunu beklersek de mutsuzluğa mahkum olmuş oluyoruz. Bir tane danışanım cümle tamamlama testinde bana şunu söyledi. Hayatın en kötü tarafı üzülmek yazmıştı. Ben de o aktivitelerle duygu eğitimi setini onunla birlikte çalıştık. Çalışırken şunu öğrendik ki aslında hayatın en kötü tarafı üzülmek değil, hayatın en kötü tarafı aslında o üzüntüyle kalacağımızı düşünmek. Yani üzüntü geçiyor, hiçbir duygu sonsuza dek sürmüyor. Hatta Rilke'nin öyle bir şiiri var, çok seviyorum. Hiçbir duygu sonsuza dek sürmüyor ama biz kendi zihinlerimizde sanki o üzüntünün içerisinde, acının içerisinde hep kalabilecekmişiz gibi düşünüyoruz. Veya o üzüntü duygusundan, acı duygusundan kaçmak için, onu yaşamamak için farklı yollara başvurabiliyoruz ki sonuçlarında tekrar üzülüp acı çekebiliyoruz. Yani birinci madde olarak şunu söyleyebilirim. Hayatta mutluluk kadar acı da, üzüntü de var. Ve biz hep mutlu olamayız. Gerçeğini kabul etmemiz gerekiyor. Bir diğer güzel madde ise yeni insanlarla tanışmak. Bir psikolog olarak şunu gözlemliyorum. Tabii ki bana daha karamsar, daha mutsuz, daha depresif insanlar geliyor. Hatta insanlardan nefret eden insanlar geliyor. Şu an yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Yeni bir insanla tanıştığınızda, onunla sohbet ettiğinizde, onun hayatını bir şekilde öğrendiğinizde veya onunla bir şeyler paylaştığınızda ve hatta ona iyilikler yaptığınızda mutluluk hormonları salgılayabiliyorsunuz. Bu anlamda yeni insanlarla tanışmak her zaman bize acı vermez. Hani bu felsefe kulüplerinde veya hayatı böyle insanlar istismar edici, insanlara güvenilmez şeklindeki şemaların oluştuğu gruplarda, ekollerde bence kendilerini mutsuzluğa hükmediyorlar. Çünkü ben kendi gözlemlerimle ve muhakkak siz de kendi gözlemlerinizle görüyorsunuz ki çevremizde aslında çok da fazla iyi insan var. Mutluluk, üçüncü olarak şunu diyebilirim, mutluluk içsel bir durumdur aslında. Bizim bakış açımızla da alakalıdır. Yani biz böyle hep bir eksik tarafı görürsek, olumsuza takılırsak veya biraz daha fazlasını ister, elimizdekilerle kanaat etmez, şükretmez, hep bir fazlasına doğru gitmek istersek evet mutlu olmamız zor. Yine bir danışanım aklıma geldi. Çok başarılı bir kızdı. Üniversite sınavında ama mesela ilk 4000'e girmek istiyorum. Beni mutlu eden şey bu demişti. Ve deneme sınavlarında o ilk 4000'e girecek şekilde yapamadığında kendini aşırı derecede mutsuz hissedip test yapmayı bırakıyordu ki aslında deneme sınavlarında gösterdiği performans da çok fazla iyiydi. Yani bizim beklentilerimiz aslında bizi mutsuz edebiliyor. Yani siz ilk 10.000'e giren bir öğrenciyken beklentiniz ilk 5.000 ise evet ilk 10.000'e girdiğinizde kendinizi mutsuz hissedebiliyorsunuz ki aslında bence büyük bir mutluluk vesilesi olabilir. Bir maddede mutluluğumuzu bir dizi şartlara ya da bir insana bağlayabilirsiniz. Mesela bu aşk da olabiliyor veya evlilikte olabiliyor. Veya bir çocuğun anne ve babasına işte bağlanması gibi, ondan beklentileri gibi veya bir kadının eşinden beklentileri gibi bir insana bağlanmak veya hayatımızı bir insana, sadece bir insana adamak ve hayatımızı bir insan odaklı yaşamak gerçekten çok tehlikeli.
ve sizi aslında çok büyük mutsuzluklara iten bir durum da olabilir. Çünkü hiçbir aciz insan sizi tam anlamıyla mutlu edemez, sizin ihtiyaçlarınızı karşılayamaz. Size ancak kendiniz yardımcı olabilirsiniz. Bir dizi şartlara bağlamak da, yani işte evim olduğunda mutlu olacağım, arabam olduğunda mutlu olacağım veya işte kızım üniversite sınavına girdiğinde, üniversiteyi kazandığında mutlu olacağım veya işte kızım evlendiğinde mutlu olacağım şeklinde böyle maddesel şeylere de aslında kendimizi bağlamak yine bize mutluluk getirmez, bize sıkıntı getirir ve inanın çok şeye sahip olan ama mutsuz olan binlerce insanlar var.